Türkiye son çeyrekte %3 büyüdü. Ekonomik büyüme verileri açıklandı. Herkesin yüzü gülüyor. Buna benzer haberleri her 3 ayda bir duyuyoruz. Peki hep büyüyorsak neden sürekli fakirleşiyoruz? Gelin büyüme yalanının gerçek iç yüzünü tavuk örneğiyle açıklayayım. Bu yalanı anlamak için birilerinin iddia ettiği gibi ekonomist olmaya da gerek yok. Uzatmadan gerçekte ülkenin büyümesi değil, yalanın büyümesi bize nasıl sunuluyor anlatalım. %20 büyüme, %50 enflasyon, %20 işsizlik. Kulağa tuhaf geliyor değil mi? Bu rakamlar nasıl aynı anda mümkün olabilir? İşte ekonomist olmadan ekonomiyi anlamanın yolu. Düşünün ki elinizde 100 tavukluk bir çiftlik var. Bu çiftlikte 5 çalışan işçiniz var ve her tavuk günde bir yumurta veriyor. Yani günde tam 100 yumurta üretiyorsunuz. Yumurtanın tanesi 1 liradan satılıyor ve günlük geliriniz 100 lira. Her şey dengeli, her şey yolunda. Derken bir gün tavuklarınızın 20 tanesi hastalanıp ölüyor. Elinizde artık sadece 80 tavuk kaldı. Yani ülkenin gelir getiren kaynakları satıldı veya bir kısmı yok oldu. O zaman da diyorsunuz ki madem tavuk sayısı azaldı, fazladan işçiye ne gerek var? Daha az işçi yeter. Ve bir işçinizi işten çıkarıyorsunuz. Artık çiftliğinizde 4 işçi çalışıyor ve günde sadece 80 yumurta alabiliyorsunuz. Tam bu sırada yumurta fiyatlarına zam yapıyorsunuz. Yumurtanın tanesi artık 1 lira değil, 1,5 lira. Artık 80 yumurtayı 1,5 liradan satmaya başlıyorsunuz. Günlük geliriniz 100 liradan 120 liraya yükseliyor. İlk bakışta güzel haber gibi görünüyor, değil mi? Şimdi gelin bu tabloyu ekonomi uzmanı gözüyle okuyalım. Dışarıdan bakan biri ne görüyor? Çiftliğin geliri 100 liradan 120 liraya çıkmış. Vay canına, ekonomi %20 büyümüş, diyor. Ama dikkat ederseniz, bir işçimiz işsiz kaldı. İşte ekonomide %20 işsizlik artması. Yumurta fiyatı 1 liradan 1,5 liraya çıktı. İşte buyurun, karşınızda %50 enflasyon. Üretimimiz ise 100 yumurtadan 80 yumurtaya düştü. Yani ülke ekonomisinde %20 reel üretim eksilmesi yaşandı. Artık daha az üretiyoruz. İhracat yapma şansımız azalırken, üretim yetmediği zaman ithalata yönelmek demek döviz talebine ve kurların yükselmesine neden olacak. İşte ekonomik büyümenin yanıltıcı yüzü. Kağıt üzerinde her şey güzel görünüyor. Büyüme var, gelir artıyor. Peki ya gerçekte? İnsanlar daha pahalıya yumurta alıyor, işsiz oranımız %20 olmuş. Enflasyon %50 artmış, üretimimiz %20 düşmüş. Buna gerçekten büyüme diyebilir miyiz? Bu yüzden sevgili dostlar, ekonomik verileri okurken sadece rakamları değil, o rakamların arkasındaki gerçek hikayeyi de görmeye çalışmalıyız. Çünkü bazen ekonomi büyür gibi görünürken aslında hepimiz küçülüyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla ekonomi analizi görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.